Bu iş tabii ki Hazreti Süleyman'dan önce aslında projenin başı babası Hazreti Davut. Yani Davut yıldızı dediğimiz sembolizm ve önemli sembol buradan geliyor. Burada en önemli üzerinde durulması gereken konu bana göre tabii ki Süleyman Tapınağı. Babası Hazreti Davut döneminde başlanan bir tapınak. Babasının ölümüyle Hazreti Süleyman'a devroluyor ve ondan sonra Hazreti Süleyman Tapınağı tamamladığı için Süleyman adıyla Süleyman Mabedi, Süleyman Tapınağı olarak anılıyor. Burada şöyle bir şey var. Süleyman Tapınağı 2 kez yapılıyor ve tamamı 2 kez yıkılıyor. Şu anki kadro Süleyman Tapınağı'nı 3. kez yapmayı planlıyorlar. Maketinden projesine kadar her şeyi ayarlanmış durumda ve sonsuza kadar bir daha yıkılmayacağı iddiasıyla bunları yapacakları zaman dilimini iple çekiyorlar. Peki nedir bu kadar önemli olan bir tapınak? Süleyman Mabedi yapımı da kendi kadar önemli. Burada Hazreti Süleyman'ın bu inşaatta yardım aldığı çok açık olarak Kur'an'da da belli edilen cinler var. Ama cin deyince hepimizin aklına böyle işte cüce, ters ayaklı böyle garip yaratıklar, hani anlatılan anneannelerden, dedelerden gelen anlatılar var. Fakat bu olaya sadece o gözle bakmamak. Bakın o gözle bakmamak demiyorum. Sadece o gözle bakmamak gerektiğini vurguluyorum. Çünkü cin kelimesi yabancı anlamına geliyor. Yani yabancı bir boyut varlığı, yabancı bir ülkenin varlığı, yabancı bir işte uzay gemisinden gelen varlık. Hepsi cin, sana yabancı demek. O yüzden Kur'an'da belirtilen bu cinlerin değerli madenler ve denizin dibinden değerli madenler çıkardıkları söyleniyor. Aynı şekilde bunların devasa bakır kazanlar, eritme bakır teknolojileri ile ilgili oldukları da belirtiliyor ki Süleyman Mabedi'nin önünde zaten devasa bakır kazanlar da orada yine abdest alınan sular ve onların nasıl yapılacağı ayrıntılarına kadar belirtiliyor. Yine tunçtan yapılacak diyor ve aynı maddeden toprağa kadar ayağı olacak. Neden? Çünkü suyu topraklayarak orada mabette kurulan iletişimin yaydığı radyasyonun düzenlenmesi lazım. O yüzden bilimsel verilere dayalı aslında bir sistem yaratılmış oluyor. Burada 72 tane cini olduğu varsayılıyor, iddia ediliyor. Ve bu cinlere Süleyman'ın özel mührünü, babası Davut'u ve Süleyman'ın özel bir mühür aracılığıyla bu yüzük sayesinde hükmedebildiği iddiası var. Yani orada Süleyman'ın yüzüğü çok önemli ki burada Hazreti Süleyman'ın yüzüğü biz Yüzüklerin Efendisi'yle aslında özdeşleşen bir durum söz konusu. Orada da bir sürü varlık vardır. Ondan sonra ve orada işte o yüzük kimin eline geçerse o kontrol evet, ama aslında şöyle bir şey de verilir filmde. Gerçekte de böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz yüzükle bir şeylere sahip oluyorsunuz ama yüzük de sizin bir şeylerinize sahip oluyor. Yani kontrol mekanizmasına sizi de dahil ediyor. Ben hiçbirinin gerçek geometrik şekli taşıdığına inanmıyorum. Evet. Çünkü hem altıgen hem beşgenle ilgili bir durum söz konusu. Sadece bu İsrail bayrağında gördüğümüz şey Davut yıldızı taşıması ya da beşgen olması değil. Çok özel farklı bir şekil ve kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şeklin, sigil denilen bu şekillerin frekansları var. Çok önemli enerjileri var. Yapıldığı maddenin, taşıyan insanın ve ritüellerinde bunu tamamlaması lazım. Sadece yüzüğü takarak yani olmadığı, nasıl yanlış. Cep telefonunu parmak izi ya da şifreyle bir şekilde açıyorsak mutlaka bunun bir koruma kalkanının olduğunu görüyoruz. Evet. Ama burada
cinlerin bir başı var ve bunlar ne şekilde çalışıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Buradaki sistem şöyle. Yani cinlerin boyunlarında bir şey var. Metalden bir halka, tasma gibi düşünün bunu. Ve onlar isteyerek çalışmıyor, istekli çalışmıyor. Zoraki çalıştırılıyor. Ve onlar işten kaçmaya ya da itiraz etmeye başladığı anda o boyunlarındaki şey ona yani bir elektrik verdiğini yahut ona bir ızdırap verdiğini, boğazını sıkıştırdığını düşünün. Böyle bir etki yaratarak onları çalışmaya mecbur ediyor. Yani sistem esasen böyle işliyor ve cinler bir an önce, çünkü insanlarla aynı işi yapmak istemiyorlar. Biz diyor ciniz, onlar insan. Hani burada işte köle gibi kullanacaksan onları kullan. Bizi niye kullanıyorsun? Biz onlardan üstünüz. Gene aynı şey. Yani burada iblisin Adem'le olan üstünlük tavrı, cinlerin insanlarla bu Süleyman Mabedi'nde de kendini gösteriyor, hissettiriyor. Ve iblis de cinlerdendi diye bir ayet var. Onu da unutmamak lazım. Burada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bu cinler neden kullanılıyor? Cinsiz yapılamıyor mu? Cinlerin yaptığı çok önemli tılsımlar söz konusu burada. Cinlerin bildiği, insanlara söylenmeyen, insanın yapamayacağı maddeler ve tılsımlarla bu işi yürütüyorlar. Çünkü gerçekten Süleyman Mabedi çok kutsal. Boyut kapısı açacak. Kutsiyette özel mimarisiyle, materyaliyle, açılarıyla, yapısıyla, eniyle, boyuyla, her şeyiyle çok çok özel kutsal oranları ve boyutlar arası işlev taşıyacak, enerjileri üretecek aslında bana göre bir makine. Yine enerji kontrol makinesi. Tıpkı piramitlerde olduğu gibi. Ve bu boyut kapısı açıp ya da o frekansları alıp burada çevirip duyulabilir, görülebilir hale getirilerek boyutlar arası, varlıklar arası, yani farklı türler arasında bir iletişim sağlama amacını güden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok önemli. Evet. Bu mabet asıl iletişim aracı, ama mabedi yaparken kullanılan başka bir iletişim aracı daha var. Nedir bu? Kutsal ayit sandığı. Burada kutsalların kutsalı denilen bir bölüm var burada. Ve buraya ayit sandığı ile ilgili verilerimiz var. Cinlerin yaptığı şey değerli madenleri çıkartmak, bunları insanlar fiziki olan kısımlarını yapması ve bakır işçiliğiyle ilgili yine demir işçiliğiyle ilgili çalışmaları yapması. Şimdi Hazreti Süleyman'ın bir sürü şeyi var. Rivayet ediliyor. Ondan sonra bazı çevirilerde, bazı rivayetlerde geçiyor. Cinleri sürekli kontrol altında tuttuğu ve bir asaya dayalı olarak son ana kadar beklemesi ve aslında bir tepeden onları seyrediyordu. İşte asaya dayalı duruyordu. Cinler onu görünce eyvah bizi seyrediyor diye çalışmak zorunda kalıyorlardı. Ama orada o ölüyor ve asaya dayalı kalıyor. Bir karınca ağaç kurdu, asayı yedi ve onun öldüğünü o şekilde anlar anlamaz bu iş bitmiştir, anlaşma buraya kadardı diye hepsi dağılıyor. Şimdi Hiram Usta bana göre cinni değil ama cinni ilimlere vakıf olmuş. Betonun formülü çok önemli. Nasıl bugün Coca-Cola'nın formülünü bile, yani böyle basit bir şey aslında, yani bir içeceğin formülü, o bile ne kadar önemli saklanıyorsa oradaki bu tanrılardan gelen ve çok önemli kutsal bir bilgi. Şimdi bunu başkası ele geçirirse ne olur? O tanrılarla o da iletişime geçebilir. Bakın sadece mabet yapsın, aynısından yanına yapsın. Ne olacak? Bir şey olmayacak gibi geliyor ama eğer o oranlarda, o sistemde, yani aynen o sistemin kopyası yapılırsa, o da bir enerji merkezine koyulursa o da çalışacaktır.
çalışan bir makine gibi düşünüyoruz bunları. Enerji makinesi ve istenmeyen kişilerin eline geçmiş olacak bu bağlantı türü. O zaman kendileri avantajlı olamayacak. Bu yüzden bunun saklanması lazım. Hiram Usta biliyorsunuz Masonluğun yani çıkışındaki duvar ustalarının şeyi ve bu sırları söylemediği için öldürülüyor. Yine yanında çalışan ustalar tarafından ve ölümü göze alıp sırları korumasıyla. Yani sır vermiyor ama canını veriyor. İşte bu da Masonluğun felsefesi oluyor. Yani Masonluktaki sırlar canınız pahasına saklanmak zorundadır diye bunu kendilerine felsefe yapıyorlar. Bu sırlar mezara gitti mi? Yoksa bugünümüze kadar geldi mi? Burası bir muamma. Evet. Ama günümüze kadar gelen bir sürü sır olduğu da aşikar. Bunlar yine sembolizmle ifade ediliyor ve saklanıyor. Yani kendi ezoterik sistemin içinde tutuluyor ve dışarıya asla bu sırlar verilmiyor. Buradaki cin ifadelerine bakıp nasıl cinlerle insanlar beraber çalışıyordu? Yani burada onun kısmen fizikselleşmiş olmaları gerek. Yani şimdi cinler, inler, cinler bizim göremediğimiz metafizik varlıklar. Biz bunları böyle ele alıyoruz. Şimdi burada boyutlar arası şeylerin aslında birbirine çok yakın olduklarını, fiziksel olarak, titreşimsel frekanslı olarak yakın olduklarını ve bunların fiziksel işler de yapabildiklerini görüyoruz. Ama bazı işler var ki fizik ötesi işleri de cinlere yaptırıldığını görüyoruz. İnsanüstü çünkü bazı olaylar söz konusu. Yani cinler işin içine girdiği zaman insanlardan en büyük farkı bana göre zaman merhumu. Yani titreşimleri daha yüksek olduğu için görünmüyorlar ve daha yüksek titreşimli bir boyutta oldukları için onların zamanları bizimkinden farklı. Yani bize göre onlar çok hızlı hareket edebiliyorlar. Ama bu ışık hızından yüksek bir hız değil. Yani cinlerin hızı bana göre ışık hızının altında ama yüksek rütbeli meleklerin hızı ise ışık hızının yukarısında ve o boyutlara uygun olduğunu düşünüyorum. Yani Belkıs'ın tahtı hikayesinde Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtının getirilmesi durumu söz konusu oluyor. Orada cinler etrafta ve farklı türleri var bunların. Ve burada bir tanesi diyor ki ben gözünü açıp kapayıncaya kadar bunu getiririm derken öbürü bundan da çok daha kısa bir süre içinde getirmiş oluyor. Yani neden hepsine cin denmemiş, hepsine şeytan denmemiş, hepsine iblis denmemiş? Çünkü yapıları farklı. Yapı taşları farklı. Ve yani ben bunları iblisin soyu olarak değerlendiriyorum. Ve hani cinin bir kademe düşüğü de artık fizikselleşmiş insan boyutu olduğunu ama bunların aslında çok birbirine yakın DNA'lara, yapılara, titreşimlere sahip olduğunu da söyleyebilirim. Kimse bunun akıbetini bilmiyor. Ama herkes bu yüzüğün yapabildiklerini, gücünü biliyor ve tabii ki bunu elde etmek istiyor. Günümüzde de hala devam ettiğini düşünüyorum. Ama şöyle ki bir yüzük bunu yapabiliyorsa o teknolojiyi üretiyor. Sonuçta bir frekans yayıyor. Nasıl küçük bir frekans aletiyle prize takıyorsunuz. Elimize böcek girmiyor, sinek girmiyor. Siz onu görmüyorsunuz ama sinek görüyor. Küçücük sinek, sivrisinek ondan rahatsız oluyor, gelmiyor. Şimdi tam tersi öyle frekanslar var ki tam tersi o sineği çekebilirsiniz. Belli bir hayvanı kontrol altında tutabilirsiniz. Bunun artık yüzükle değil çok gelişkin bir frekans teknolojisi olduğunu ve bugün bu işin yüzükle değil yine frekans ve teknolojilerle 3G ile 4G ile 5G ile benzer yöntemlerle bu kontrollerin, bu iletişimlerin sağlanmaya çalıştığını, bu kontrollerin yapılmaya çalıştığını düşünüyorum.
Ama tabii ki ters tarafı da var bu işin. Cinler de insandan üstü, en azından hızları üstün. Geldikleri boyut şeydi ve insanların yapamadıkları şeyleri yapıyorlar. Peki bunlar insanlara tersine bir hüküm gücü ve formülü üretmeye çalışmıyorlar mı sizce? Şimdi cin dediğiniz kavrama baktığınız zaman mesela hep böyle söylerler. Müslüman cin, işte Müslüman olmayan cin. Nasıl insanların inananı, inanmayanı varsa cinlerin de inananı, inanmayanı, iyisi, kötüsü. Ondan sonra senin dostun ya da düşmanın olacak yapılarının olduğu da bu sonuçlar dahilinde. Cinlerin yapısının ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bize bu kadar benzer olup ama bizim boyutumuzda olmamasının sebebinin elektron nötron farkıyla açıklayabileceğimi düşünüyorum. Ya elektron nötron sayıları aynı, yapıları farklı. Yani bizde elektron atomda dönerken onda proton dönüyor olabilir. Yani şöyle, o tapınakların bunları da kontrol edebilen vasıflarının olduğu sonucunu çıkarabiliriz bundan. Yani tapınaklar sadece insanlar için değil. Öyle tapınaklar var ki boyutlar arası işlevi var. Anladım. Zaten bunlar çok önemli olan tapınaklar bunlar. Sadece bizim için özel değil, onlar için de özel olan yerler ve bunun başına geçirilen özel seçilmiş kişiler ve frekanslar, özel güçlerle. Şimdi ahit sandığı zaten başlı başına bir konu. Burada eni boyu ölçüleri çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ki ben bunları kutsal geometriye göre tam milimetresine ne olması gerektiğini, ölçümlerini çıkarttım. İşte akasya ağacından altın kaplı kerubim melekleri var üstünde. Halkalar takılıyor. Oradan işte üstüne değmeden keçi postuyla ört diyor falan filan. Ama hani Musa'ya verilen 10 emirin olduğu da söylenir. Ama önemli olan işlevidir. Nedir bu? İşlevini, hani bilimsel bir şeyi var mı? Yani niye böyle bir ebat var? Niye altınla kaplıyor, gümüşle kaplamıyor? Niye tamamı altın değil, içi tahta? Yani gibi soruların bilimsel bir karşılığı var mı diye araştırdığınız zaman karşınıza şunlar çıkıyor. Bir iletkeni yalıtkanla kapladığınız zaman kapasitör işlevi gören bir etki çıkıyor ortaya. Yani yalıtkan iletkenliği çok düşük bir malzeme ama içinde enerjiyi barındırabiliyor. Ve diğeri de iletken olarak bunu aktarabiliyor. Yani biz bu teknolojiyi elektronikte şu anda kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? İşlevlerinden, şu an kullandığımız elektronikteki işlevlerinden bazıları, en önemlileri şu. Dağınık gelen bir frekansı sabitleyip tek bir frekansa ya da istenilen frekansa çeviriyor. Çok yüksek enerjileri anlık olarak oluşturacak, yani düşük enerjileri çok yüksek enerjilere çevirebilme potansiyeli var. Evet, bunun da örnekleri var. Mesela nedir? Keçi postu üstüne seriliyor ve çubuklar, halkalar takılarak taşınıyor. Ama orada post düşmesin diye yanından birisi o postu düzeltmek için dokunduğu anda, ki dokunulması yasak, belli bir klanın, bana göre DNA özellikleri radyasyona dirençli. Yani mavi kan demeyelim de o mavi kanın belli bir soyu. O yüzden bu iş, kutsal ahit sandığı hep o soya o görevler veriyor. Şimdi burada çok önemli başka bir şey daha söyleyeyim size. Burada kutsal ahit sandığının yanına yaklaşmak için çok özel şeyler yapılıyor. Nedir bunlar? Mesela ayak işte çıkartılıyor, topraklanma söz konusu. Tabii ziller şu yüzden var. İçeri giriyor, başka kimsenin girmesi yasak. Oradan vınlamalar, inlemeler, ışıklar çıkıyor. Ne oldu orada, çarpılıyor mu, ölüyor mu falan diye o iple çekiyorlar. Oradan bir cevap geliyorsa hani tamam, hani yaşıyorum, bir sorun yok.
Yani onların şimdi soyların birbirinden farklı frekanslarda tabii melezlenmeleri var. Onların hangisinin bu işe daha yatkın olduğunu tabii ki biliyorlar yani o frekans ve DNA özelliklerinden. Ve o yüzden Levi soyu hep bakın kutsal ayet sandığı dediğiniz zaman etraflarında Levi soyunu göreceksiniz. Şimdi burada ondan korunmak için özel bir yöntem var. 12 tane taştan oluşan yani kristal özel taşlardan oluşan bir şey var. Yapı var. Bana göre bu 12 çakrayı bir paratoner gibi o çakralardan önce kendine çekerek oradaki frekans ve manyetik enerjiyi emen bir koruma sistemi. O yoksa yanına girdiğiniz anda zaten ölüyorsunuz. Çakralarınız hani o artık manyetik alan mıdır, radyoaktif alan mıdır, nedir bilinmeyen o enerji alanından sizin sağlık yapınız, enerji yapınız parçalara ayrılıyor. Böyle bir koruma aslında bu. Koruma kilidi. Yani kimse gereksiz olarak yanına yaklaşamıyor. Ki ayet sandığı bir dönem çalınıyor. Ondan sonra çalanlarda inanılmaz rahatsızlıklar başlıyor.